İngiltere 4 Temmuz'da genel seçimler için sandık başına gidiyor. Seçimlerin aslında sonbaharda yapılması bekleniyordu. Ancak Başbakan Rishi Sunak, Mayıs ayı sonunda ani bir duyuru ile seçimleri öne çektiklerini açıkladı. Bu seçimlerin Birleşik Krallık'ta 14 yıl sonra çok büyük bir siyasi değişime yol açması bekleniyor. 2010'dan bu yana süren Muhafazakar Parti yönetiminin sona ermesi ve İşçi Partisi'nin iktidara gelmesi bekleniyor. Muhafazakarlar seçimlere çok güçsüz, rakipleri İşçi Partisi ise tam aksine çok güçlü bir şekilde giriyor. Peki öyleyse Başbakan Sunak seçimleri neden öne çekti? Aslında cevap basit. Muhafazakarlar için işler sonbaharda daha iyiye gitmeyecek. Sonbahardaki siyasi tablonun muhafazakarlar için daha olumlu olması çok düşük bir ihtimal. Sunak, seçimleri şimdi düzenleyerek partisinin alabileceği çok daha kötü bir sonucun önüne geçmek istiyor. Ayrıca son dönemlerde az da olsa düşmeye başlayan enflasyonun ve artan ekonomik büyüme hızının oluşturabileceği olumlu atmosferin etkisinden yararlanmak istiyor. Fakat anketlere baktığımızda atmosferin muhafazakarlar için pek de olumlu olduğunu söyleyemeyiz. İşçi Partisi muhafazakarlara büyük fark atıyor. İşçi Partisi %44-45 bandında yer alırken muhafazakarlar %20 ila 23'e ulaşıyor. Anketler seçimlerde İşçi Partisi'nin ezici bir parlamento çoğunluğu ile galip geleceğini gösteriyor. Peki seçimlerdeki en önemli meseleler neler? Seçimler 4 ana mesele etrafında şekilleniyor. Bunların en başında ekonomi geliyor. Birleşik Krallık 2 yıl boyunca yüksek enflasyonla boğuştu. Eylül 2022 ve Mart 2023 arasında enflasyon 7 ay boyunca çift taneli sayılarda seyretti ve Ekim 2022'de %11.1'e kadar çıktı. Enflasyon Nisan 2024'te %2.3'e kadar düştü. Ancak örneğin Eylül 2021'de %0.4 olan oranla karşılaştırdığımızda hala yüksek olduğunu söylemek mümkün. 2 yıllık yüksek enflasyon dönemi İngiliz halkının yaşam standartlarına büyük darbe indirdi ve fiyatlarda artışa yol açtı. Bir diğer konu sağlık. Birleşik Krallık'ın ulusal sağlık servisine her sene 230 milyar dolar para ödeniyor. Ancak nüfus giderek yaşlanıyor ve böylece tıbbi ihtiyaçları da artıyor. Yani ulusal sağlık servisi artan ihtiyaçları karşılamakta zorlanıyor. Üstüne doktorların ve hemşirelerin sık sık gerçekleştirdiği grevler de gelince sağlık sistemi epey sarsılıyor. Yine göç, Birleşik Krallık seçimlerindeki önemli meselelerden biri. Ayrıca iklim de seçmenlerin önem verdiği ve siyasi partilerin puan toplamaya çalıştığı mevzulardan bir diğeri. Birleşik Krallık 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı planlıyor. Ancak bu hedef halka daha yüksek enerji faturalarına ve yaşam maliyetlerinin artmasına mal oluyor. Sunak hükümeti bu maliyetlerin dağılımını adaletsiz bir şekilde yapmakla suçlanıyor. Gelelim Sunak'ın rakibine. Seçimlerde Sunak'ın karşısında başbakan adayı olarak İşçi Partisi Genel Başkanı Keir Starmer yer alıyor. Birleşik Krallık'ın yeni başbakanı olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. 1962'de Londra'da dünyaya gelen Starmer, genç yaşlarından itibaren İşçi Partisi'nde siyasete atıldı. Partinin gençlik kollarında yoğun faaliyetlerde bulundu. Avukat olan Starmer önemli davalarla adından söz ettirdi ve nihayetinde 2002 yılında yani 39 yaşında kraliçenin hukuk danışmanı konumuna yükseldi. Birleşik Krallık hükümetlerinde hukuk danışmanlığı rolleri de üstlendi. Birleşik Krallık'ın hukuk sisteminde özellikle cinsel istismar ve kadına şiddet davalarında yenilikler üzerinde çalışarak adından söz ettirdi. Çalışmalarının merkezine insan haklarını alan Starmer, Kuzey İrlanda polisine insan hakları danışmanlığı yaptı ve bu görev Starmer'ın siyasete girmesinde etkili oldu. Zira polis hizmetlerinde yapılması gereken değişimlere ve diğer düzenlemelere bu şekilde daha hızlı ulaşabileceğini anladı. Nihayet 2015'teki genel seçimlerde İngiliz parlamentosuna seçildi ve İşçi Partisi milletvekili oldu. Partide her zaman üst düzey görevler üstlendi ve en önemli isimlerden biri oldu. İşçi Partisi'nin 2019 genel seçimlerinde yine mağlup olması sonrası Jeremy Corbyn genel başkanlıktan istifa etti ve 2015'te tecrübesiz olduğu gerekçesiyle adaylığı reddeden Starmer bu kez aday oldu. Starmer 4 Nisan 2020'de yapılan genel başkanlık seçimlerinde İşçi Partisi'nin yeni genel başkanı oldu. Genel başkanlığı döneminde İşçi Partisi merkeze daha yakın bir parti haline geldi. Starmer adaylığı dönemindeki sosyalist vaatlerinin birçoğundan vazgeçti. Starmer'ın liderliğinde güçlenen ve merkeze açık hale gelen İşçi Partisi, 2021 yılının sonlarından itibaren anketlerde muhafazakarların önüne geçti. Birçok kesim Starmer'ın siyasi yönelimini tanımlanması zor olarak ifade ediyor. Tanımlanması zor olan siyasi yönelimi Starmerizm ifadesinin literatüre girmesine neden oldu. Starmer için reformcu ifadesini de kullanmak mümkün aslında.
2022'de eski İşçi Partili Başbakan Gordon Brown'a İngiliz demokrasisinde anayasal reformların hayata geçirilmesi yönünde bir rapor hazırlaması talimatını verdi. Starmer'ın güçlü desteğini alan bu rapor, Lordlar Kamerası'nın kaldırılmasını, yerel konseylere daha fazla güç tanınmasını ve Birleşik Krallığa bağlı ülkelere daha fazla yetki verilmesini öngörüyor. Ne de olsa Starmerizm kapsamındaki eleştirilerden biri Birleşik Krallık'ın fazla merkeziyetçi bir yapıya sahip olması. Peki İşçi Partisi seçimi kazanması halinde neler yapmayı planlıyor? İşçi Partisi'ne göre Birleşik Krallık Muhafazakar Parti yönetimi altında birçok alanda olumsuz bir gidişat sergiliyor. Starmer yönetimindeki İşçi Partisi bu gidişata bir son vermek için 10 maddelik bir eylem planı duyurdu. Listenin ilk sırasında Birleşik Krallık'ın ulusal sağlık sisteminin yeniden ayağa kaldırılması ve bu kapsamda giderek artan taleplere daha iyi cevap verilebilmesi yer alıyor. Bunun için yılda 2 milyon randevunun daha açılması planlanıyor. Bekleme süreleri düşürülecek, sağlık çalışanlarının plan kapsamında yapacağı fazla mesailer için ekstra ödemeler gerçekleştirilecek. Grevlerin önüne geçilmesi için sağlık çalışanlarıyla ilişkiler düzeltilecek. Ulusal sağlık sistemi modernize edilecek, dijitalleşmeye hız verilecek, aile hekimliği geri getirilecek ve yerel sağlık hizmetleri yoğunlaşacak. Bir diğer önemli madde enerji. İşçi Partisi Great British Energy isimli bir devlet enerji şirketi kurarak temiz enerjiye yatırım yapmak, enerji fiyatlarını düşürmek ve yeni kaliteli iş imkanları yaratmak istiyor. Ayrıca Putin gibi diktatörlerden bağımsız olacağız ifadeleri kullanılıyor. Hedef 2030 yılına kadar sıfır emisyona ulaşmak. İşçi Partisi'nin hedeflerinden bir diğeri ekonomik büyümeyi hızlandırmak. Bunun için katı harcama kuralları uygulanarak ekonomik istikrar sağlanacak ve iş dünyasıyla ortaklıklar sayesinde birçok sektörde büyüme mümkün kılınacak. Aynı zamanda 7,3 milyar poundluk ulusal varlık fonu kurularak yeni iş imkanlarına yatırım yapılacak, sanayi ayağa kaldırılacak, yeni tedarik zincirleri oluşturulacak, limanlar onarılacak ve geliştirilecek. Bunların yanı sıra sokaklardaki suç oranının yarı yarıya düşürülmesi, İngiltere'nin büyük şehirlerinde gittikçe artan bıçaklanma vakalarının önüne geçilmesi, polise güvenin yeniden sağlanması ve mahallelerdeki polis varlığının yoğunlaştırılması da gündemde. Ayrıca doğayı kirleten atıkların göllere ve nehirlere akıtılmasına izin veren su arıtma şirketlerine ağır cezalar uygulanacak. Biriken göç ve iltica taleplerinin hızlı bir şekilde işleme alınarak sonuç bekleyen mültecilerin otellere yerleştirilmesinin önüne geçilecek. Mültecilerin otellere yerleştirilmesi İngiltere'ye günde 8 milyon pound'a mal oluyor. Öte yandan yeni bir sınır birliği kurularak insan kaçakçılarıyla mücadele edilecek. Fazla göçün önüne geçilecek ve iş gücü konusunda tamamen göçmenlere bağımlı olunmasına son verilecek, gerekli iş gücü daha çok yerel olarak yetiştirilecek. Peki nasıl oldu da ülkenin en güçlü partisi Muhafazakarlar ağır bir yenilgi alacak hale geldi? Muhafazakar Parti'deki kötü gidişat eski Başbakan Boris Johnson'un görev süresinin son dönemlerinde başladı. Johnson'dan sonra göreve gelen Liz Truss ve Truss'ın kısa başbakanlığının ardından koltuğa oturan Rishi Sunak çöküşe engel olamadılar. Birleşik Krallık'ın iç kesimlerinde yaşayan orta sınıf halk her ne olursa olsun muhafazakarlara oy veriyordu. Ancak parti içerisinde bitmek bilmeyen kaos muhafazakarlardan yüz çevirmelerine yol açtı. İşçi Partisi 2021'in sonlarında anketlerde muhafazakarları solladı. Yani tam da Johnson döneminin çalkantılı süreci başladığında. Aslında Johnson 2019 genel seçimlerini kazanmış, muhafazakarlar parlamentoda son 30 yılın en büyük çoğunluğunu sağlamıştı. Ancak koronavirüs döneminde skandallar patlak verdi. İngiliz halkı sıkı tedbirlere maruz kalırken Muhafazakar Parti yönetimi kuralları ihlal ediyordu. Parti binalarında ve başbakanlıkta Johnson'un da katıldığı etkinlikler ve partiler düzenleniyordu. Johnson'un vizyondan ve yeni fikirlerden yoksun biri olduğu ifade ediliyordu. Başbakan parti içerisindeki bir güven oyu oylamasını zor güç kazanabildi. Fakat Chris Pincher meselesi Johnson dönemine son ve en ağır darbeyi vurdu. Muhafazakar milletvekili Chris Pincher bir gece kulübünde sarhoş olduktan sonra iki erkeği taciz etmişti. Daha sonra Johnson'un bundan haberi olduğu ve buna rağmen Pincher'ı koruduğu bazı görevlere atadığı ortaya çıkacaktı. Başbakan haberim yoktu diyerek partiye yalan söylemişti. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte Muhafazakar Parti'de istifa dalgası başladı ve Johnson'un başbakanlığı bu krizlerle sona erdi. Johnson'un yerini alan Liz Truss ancak 50 gün dayanabildi. Böylece en kısa süre görev yapan başbakan olarak Birleşik Krallık tarihine geçti. Truss'ın ekonomide atmayı planladığı radikal adımlar piyasayı korkuttu ve istenilen etkinin tersini yarattı. Muhafazakarların oy oranı daha da fazla çakıldı.
Partide otorite kuramayan ve etkili olmayı başaramayan Rishi Sunak da kötü gidişata engel olamadı. CNN'e konuşan eski bir İngiliz hükümet yetkilisi, muhafazakarlar tamamen ölü gibi. Kurtarmak için yapılabilecek hiçbir şey yok dedi. Artık geriye dönüşün neredeyse imkansız olduğunu dile getirdi. Mayıs ayındaki yerel seçimlerde yaşanan fiyasko muhafazakarların çöküşünü daha da belirgin hale getirdi. İngiltere halkı 2 Mayıs'ta yerel yönetimleri belirlemek için 107 seçim bölgesinde sandık başına gitti. Seçimlerde ayrıca Londra Belediye Başkanı, belediye meclis üyeleri ve başkent haricindeki 10 şehrin belediye başkanı da belirlendi. Bunun yanı sıra İngiltere ve Galler'de görev yapan polis ve suç komiserleri de seçildi. Seçimlerde toplam 2658 sandalye için mücadele edildi ve sonuç muhafazakarlar için tam bir fiyasko oldu. Muhafazakar Parti son 40 yılın en ağır seçim yenilgisini aldı. Starmer liderliğindeki İşçi Partisi seçimlerde %34 oy oranı ile ipi göğüsledi. 186 sandalye kazanarak toplam sandalye sayısını 1158'e çıkardı. Muhafazakar Parti ise %25 oy oranında kaldı. Tam 474 sandalye kaybetti ve sandalye sayısı 515'e düştü. Yani muhafazakarlar ellerindeki sandalyelerin neredeyse yarısını kaybetti. Öyle ki oyların %17'sini alan Liberal Demokrat Parti 104 sandalye kazanarak sandalye sayısını 522'ye çıkardı ve muhafazakarların önüne geçti. Seçimlerde Yeşiller Partisi de 74 sandalye kazanarak büyük bir atılım yaptı ve sandalye sayısını 181'e çıkardı. İşçi Partisi Muhafazakar Parti'nin 10 yıllardır yönettiği birçok seçim bölgesinde zafere uzandı. Peki bundan sonra Muhafazakar Parti için işler nasıl devam edecek? Yerel seçim fiyaskosu parti için acaba muhafazakarlar artık bitti mi sorusunun sorulmasına neden oldu. Bazı kesimler Muhafazakar Parti'nin uzun sürebilecek bir buhrana girdiği görüşünde. Hasarın uzun vadeli olduğu ifade ediliyor. Partinin geleceğiyle ilgili özellikle eski muhafazakar siyasetçi Nigel Farage'ın planları göze çarpıyor. Avrupa Birliği karşıtı aşırı sağcı Farage, İngiliz siyasetinde oldukça ünlü bir isim. Farage, 1993'te Birleşik Krallığın Avrupa Birliği'nden ayrılmasını talep eden aşırı sağcı UKIP'i kurdu. Farage, 1999-2020 yılları arasında Avrupa Parlamentosu milletvekilliği yaptı ve AB karşıtı farklı fraksiyonların liderliğini üstlendi. Birleşik Krallığın Brexit sürecinin başarıya ulaşması için büyük çaba sarf eden Farage, bu çabalarının göstergesi olarak 2019'da Brexit Partisi'ni kurdu ve Mr. Brexit olarak adlandırılmaya başlandı. Brexit'in gerçekleşmesinin ardından partinin ismi Reform UK olarak güncellendi. Parti, Birleşik Krallığa göçe ve koronavirüs ile iklim değişikliği karşıtı önlemlere karşı çıkıyor. Farage şimdi 4 Temmuz seçimlerinde parlamentoya girmek için 8. kez aday oldu. Aşırı sağcı Farage'a göre muhafazakarlar çoktan ölmüş olabilir. Bu onlar için yolun sonu olabilir. Yine Farage'a göre İşçi Partisi'ne karşı etkili muhalefeti sadece kendisi yapabilir. Bunu da ancak merkez sağda ortaya çıkacak yeni bir partiyle yapabilir. Farage'a göre bu, Muhafazakar Parti ve Reform UK ittifakından doğacak bir parti olabilir. İngiliz siyasetçi ayrıca Muhafazakar Parti'ye katılmaktan ziyade partiyi ele geçirmek istediğini açıkça ifade etti. Farage, muhafazakarların işi bitti dedi. Anketlere bakıldığında Reform UK, muhafazakarların sadece birkaç puan gerisinde. Muhafazakar Parti'den umudu kesen seçmenin Farage'ın partisine kaydığı değerlendiriliyor. Elbette Birleşik Krallık yönetiminin değişmesi halinde dış politikanın önemli meselelerde nasıl şekilleneceği de merak konusu. Örneğin AB ile ilişkiler. Keir Starmer, Birleşik Krallık AB'den ayrılırken buna karşı çıkan cephede yer alıyordu. Ancak şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki Starmer Brexit'i kaldırıp yeniden AB'ye üye olmayı düşünmüyor. Ancak Starmer'a göre eski Başbakan Boris Johnson'un AB ile sağladığı Brexit anlaşması yeterince iyi değil. Başta İngiliz şirketler için olmak üzere savunma, güvenlik, bilim ve eğitim konularında çok daha iyi bir anlaşmaya varılabileceği görüşünde. Starmer, AB ile ilişkileri ve işbirliğini ciddi manada geliştirmekten ve ileriye taşımaktan yana. Bunun için 2025 yılına girerken AB ile yeni bir Brexit anlaşmasına varacağını her fırsatta dile getiriyor. İngiltere'de hükümetin değişmesinin Ukrayna Savaşı ve Filistin meselesi gibi önemli başlıkları nasıl etkileyeceği de soru işaretlerinden biri. Muhafazakar Parti yönetimi, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Kiev'in en önemli destekçileri arasında. Birleşik Krallık, Ukrayna'ya Storm Shadow füzelerini göndererek uzun menzilli füze kabiliyeti kazandırmıştı. İngiltere, diğer Avrupa ülkelerine göre Rusya'ya karşı daha sert bir tutum sergiliyor. Örneğin, doğrudan Rus topraklarına da saldırı yapılabilir düşüncesini dile getiren ilk ülke İngiltere olmuştu. İşçi Partisi'nin seçimleri kazanması halinde Ukrayna'ya destek sürecektir. Starmer ve çevresindekiler bunu birçok kez ifade etti.
Starmer'ın dışişleri sorumlusu David Lammy ve savunma sorumlusu John Healey Ukrayna'yı ziyaret etmişlerdi. Yakın dönemde gerçekleşen ziyarette işçi partililer Ukrayna'ya sıkı desteklerini vurguladılar. İngiltere'nin İsrail-Filistin meselesine yaklaşımında da büyük bir değişiklik görülmüyor. Starmer 7 Ekim sonrası katıldığı bir canlı yayında İsrail'in Gazze'yi ablukaya alma ve su ile elektriği kesme hakkı olduğunu söylemişti. İşçi Partisi'nde Filistin yanlısı kesimin tepkisini çeken Starmer, savaş boyunca aslında büyük oranda hükümetteki Muhafazakar Parti ile aynı çizgide ilerledi. Starmer ateşkes çağrılarına katılmadı ve İsrail'e silah satışının durdurulmasını desteklemedi. Ancak gelen tepkiler sonrası İşçi Partisi hükümetinde İsrail'e silah satışlarının gözden geçirileceğini belirtti. İşçi Partisi seçim manifestosunda bir Filistin devletinin kurulmasının Filistin halkının hakkı olduğunu da vurguladı. Fakat uzmanlar İşçi Partisi yönetimiyle birlikte Birleşik Krallığın İsrail siyasetinde radikal bir değişim olmayacağı, bir takım söylemlerden öteye gidilmeyeceği görüşünde. 4 Temmuz seçimlerinin İngiltere için bir dönüm noktası olması bekleniyor. Çünkü her ne kadar dış politikada büyük bir değişim görünmese de İngiltere siyaseti bu seçimlerde büyük bir değişim yaşayacak. Mevcut durum özellikle muhafazakarlar için basit bir yenilgiden öteye gidebilir. Ülke siyasetinin ayrılmaz bir parçası olan Muhafazakar Parti için her şey tamamen değişebilir. Partinin ortadan kalkması veya başka bir şekle bürünmesi İngiltere siyasetini derinden etkileyecektir. İngiltere 4 Temmuz'da genel seçimler için sandık başına gidiyor. Seçimlerin aslında sonbaharda yapılması bekleniyordu. Ancak Başbakan Rishi Sunak, Mayıs ayı sonunda ani bir duyuru ile seçimleri öne çektiklerini açıkladı. Bu seçimlerin Birleşik Krallık'ta 14 yıl sonra çok büyük bir siyasi değişime yol açması bekleniyor.